Herkese merhabalar. Ben İlker Zaman. Yeni bir Z raporuyla karşınızdayım. Evet efendim. Ne kadar yakın olursak o kadar iyi. Çok dalga sesi var çünkü. Oh! Buraya bayılıyorum ya. Gerçekten bayılıyorum. Çünkü burası insanı enteresan bir şekilde dinlendiriyor. Dinlendiren bir yer burası. Crystal Cove'dayız sevgili arkadaşlar. Crystal Cove State Park diye geçiyor. Laguna ile Newport Beach arasında bir yer burası. Los Angeles'a gelenler, gerçi Los Angeles'tan buraya 1 saat 20 dakika, belki de 1,5 saat sürebilir. Mutlaka gelmesi gerektikleri bir yer diye düşünüyorum. Yani eğer fırsatınız olursa Los Angeles'a gelirseniz, ki gelenler çok oluyor, yazıyor insanlar biliyorum. Burayı bir görün derim ya. Mutlaka bir görün derim. Son Z raporunda size bir yerden bahsetmiştim. Harika bir yer diye. İşte orası burası. Şu tepedeki evi de birazdan drone görüntülerinde göreceksiniz zaten. Harika bir yer. Bugün hafta içi, çok kalabalık değil. Şımarıklık gibi olmasın. Lütfen yanlış anlamayın ama 26 derece şu anda hava. Şort, tişört, yalın ayak falan bir vaziyetteyim herkes gibi. Hatta denize girenler de var. Sağımda solumda denize girenler var. Sörf yapanlar Allah'ın emri zaten. Onlar olmazsa olmazımız. Kaliforniya'nın böyle sörfçüleri, özgür ruhları efendim. Bu Z raporunu uzun zamandan beri yapmıyorum. Biliyorum haftalık Z raporu adı ama hiç haftalık olmuyor. Söz bundan sonra haftalık yapacağım. Bu kaçıncı verdiğim söz bilmiyorum. Hep bir aksaklık çıkıyor, bir şey oluyor. Bu sefer söz yapacağım. Kararlıyım. Her hafta yapacağım. Zaten son videomda da bahsetmiştim. Artık bundan sonra daha çok yer gezeceğim. Amerika'yı karış karış gezeceğiz demiştim. Her gittiğim yerden de bir Z raporu yapmak istiyorum. Farklı yerlerden Z raporları göreceksiniz. Amerika'nın insanların en sevdiğim yanlarından bir tanesi kendilerine vakit ayırmaları ve bunu bir görev olarak görmeleri. Biz yaşadığımız ülke koşulları nedeniyle birçoğumuz, hepimiz demeyeyim, birçoğumuz maalesef böyle bir imkana sahip olamıyoruz. Ama burada insanlar bunu bir görev olarak ediniyorlar ve diyorlar ki ben kendime vakit ayırmam lazım. Bunu mutlaka yapmam lazım diyorlar. İmkanı olan hafta içi böyle yerlere geliyor. Hafta sonu geliyor. Farklı hobiler ediniyorlar kendilerine. Yani Amerika'nın bazen diyorum ya sevdiğim huyları var. Onlardan bir tanesi de bu plajların tamamen size ait ve de ücretsiz olması. Bu çok güzel bir şey. Çok hoşuma gidiyor. Yani bir özgürlük hissi veriyor insana. Hele ki denizin, suyun verdiği dinginlik mükemmel bir şey zaten. Yani eşsiz. Gerçekten eşsiz. O yüzden böyle kendini insan 1-2 saatte burada olsa özgür hissediyor. Plajda hiçbir şekilde para ödemiyorsunuz. İçki içemezsiniz. Sigara içemezsiniz. Bunlar yasak. Farklı yasaklar var. Ama bunlara uyduğunuz takdirde, ki bence çok da güzel yasaklar bunlar aslında. Türkiye'de plajlarda şu anda içki ve de sigaranın yasak olup olmadığını bilmiyorum. Son güncellemeyi yalan konuşmayayım. Ama gerçekten çok güzel kurallar. Bunları yaptığınız sürece bu plaj, bu deniz sizin. Şezlong parası yok. 1000 liraya loca tutalım da şurada bir locamız olsun demiyorsunuz. İnsanlar bazen Walmart'lardan, Costco'dan falan büyük yerlerden büyük böyle şemsiyeler oluyor. Hani böyle kulübe tarzında şemsiyeler. Çoluk, çocuk, ailecek içine bir tane portatif masa kuruyorlar. Al sana loca. Mesela şu benim 9 dolara aldığım özgürlüğüm. Gördüğünüz portatif. 9 dolara aldığım özgürlüğüm bu benim. Geliyorum buraya, oturuyorum. Paşalar gibi. Öyle bak. Bir tane de cesur teyzemiz var. Şu anda denize giriyor. Helal olsun. Su soğuktur çünkü şu anda. Her ne kadar hava 26 derece olsa da su soğuktur. Zaten o da elleri falan kaldırdı. Benim 9 dolar aldığım özgürlüğüm. İçeceğinizi de getirebilirsiniz. Yemeğinizi de getirebilirsiniz.
Kimse size 250-300 liralık meyve tabakları, 500 liralık içecek fanusları getirmiyor. Güzel. O yüzden dediğim gibi bu huylarını seviyorum. Herkesin burası. Demin dediğim şey, insanların kendine vakit ayırması aslında bizim imkanımız yok dememeniz gereken bir şey. Bazı yorumlarda görüyorum, abi sen yapabiliyorsun ya da onlar yapabiliyor, biz yapamıyoruz. Ya Amerika'da böyle yerler var tamam ama Türkiye'de böyle kafanızı dinleyebileceğiniz, rahat edebileceğiniz o kadar çok yer var ki biz yapmıyoruz aslında. Bence biraz hayatı zorlaştıran bizleriz ya. Bana biraz öyle geliyor. Hayatı basit yaşamak lazım biraz. Buradaki insanların çoğu bunu yapıyor aslında, biliyor musunuz? Hayatı basitleştiriyorlar. En önemli şey bu bence de. Basit bir hayat yaşamak. Bazı şartlar, bazı baskılardan dolayı farklı kültürlerimiz var. Zaten daha önce de bunları konuşmuştuk. Şimdi son Z raporundaki yorumları tekrar bir gözden geçirdim. Bazı notlar aldım. Irkçılık ve de Amerika'da Türklere bakıştan bahsetmişler genellikle. Öncelikle şunu söyleyeyim. Amerika genelinde ırkçılık büyük bir suç. Ciddi bir suç. Bunun lafını etmeniz bile aslına bakarsanız ciddi bir suç teşkil ediyor. Ama ırkçılığı yaratanların da aslına bakarsanız çoğunlukla, yani ırkçılığa maruz kaldım diyenlerin aslında çoğunlukla bu altyapıyı kendilerinin oluşturduğunu görebiliyorsunuz. Yani kimse kimseye dururken bir şey demiyor ya da senin rengin bu, dilin bu, dinin bu, o yüzden böyle falan demiyor. Böyle bir şey yok. Başta da söylediğim gibi bunu ima etmeniz bile bir suç. O yüzden ağzınızdan çıkması bile yasak. Ben böyle bir sorunla karşılaşmadım şu ana kadar. İnsanların birbirlerine sevgileri olmak zorunda değil burada. Sevmeyebilirsiniz. Ama saygı göstermek zorundasınız. Bu vatandaşlık göreviniz. Bu saygıyı da siz kazanıyorsunuz aslında. Kimse size durup dururken saygı göstermiyor. Bu saygıyı siz kazanıyorsunuz. Ve ben hep şunu görüyorum. Siz doğru insansanız, iyi bir insansanız, ki biliyorsunuz her kültürde, her dinde de bu böyledir. Temel iyi insan olur. Siz böyleyseniz zaten, kurallara riayet ediyorsanız, yapılması gerekenleri yapıyorsanız, yapılmaması gerekenleri yapmıyorsanız eğer, aslına bakarsanız gereken saygıyı kazanıyorsunuz. Yani size saygı göstermelerinden beklentiniz ne bilmiyorum. Yolda yürürken önlerine gidip efendim hoş geldin, merhaba. Böyle bir şey değil tabii ki. Gereken saygıyı, kamu dediğimiz alanlarda gereken saygıyı görüyorsunuz ve göstermek zorundasınız aynı şekilde. O yapmıyor, ben niye yapayım değil. Siz bunu yapacaksınız. Genellikle herkes yapıyor zaten. Yapmayanlar tabii ki var. Ya bu tüm konuştuklarım içinde bazen yorumlarda görüyorum. Abi öyle diyorsun ama böyleleri de var. Ya istisnalar her zaman var. Yani bir toplumun tümünün mükemmel olması, doğru olması mümkün değil. Böyle bir şey zaten yok. Ben genel anlamda konuşuyorum. Ve şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Mesela geçenlerde birisiyle tanıştım Meksika'da. Çok enteresan. İşte nerelisin? Merhaba benim adım işte İlkay, benim adım Henry dedi. Nerelisin falan filan. Henry deyince zaten adamın bir bakıyorsun, bir de adına bakıyorsun. Nerelisin diyorsun doğal olarak. Meksikalıyım dedi. Sen neresin? Türk'üm dedim. Aa dedi biz dedi 2 hafta dedi İstanbul'a gittik dedi. Yani gezmek için mi? Yok dedi. Çok dedi büyük bir grup dedi. Biz dedi kilise gezmeye gittik dedi. Şaşırdım. Yani tabii ki Hristiyanlar, Katolikler, diğer bütün dindekiler bizim ülkemizdeki ibadethaneleri falan görmeye geliyorlar ama biz özellikle 2 haftalığına dedi sadece kilise gezmeye gittik dedi. O dikkatimi çekti. Değişik geldi. Hoşuma çok gitti. Gerçekten hoşuma gitti. %95'inden fazlasının Müslüman olduğu bir ülkemizde Hristiyanların böyle ibadet turizmi diyeyim, planlamaları, toplu halde gitmişler de bir otobüs adam gitmişler. Hoşuma gitti gerçekten. Değişik geldi. Peki dedim nasıl buldun dedim İstanbul'u. İnanılmaz bir şehir dedi. Harika dedi. 24 saat yaşıyor.
Ondan sonra. Peki hani dedim ya en çok nereler ilginizi çekti falan. Aslında dedi çok meşhur kiliseler var ama dedi. Bazı bilinmeyen ufak tefek dedi bizim için çok kıymetli olan kiliseler var dedi. Hikayeleri, geçmişi ondan sonra çok önemli olan kiliseler var dedi. 2 hafta boyunca dedi ya dedim sadece dedim kilise mi gezdiniz? Tabii ki alışveriş falan yaptık, yemek yedik falan dedi. Yemeklerimize zaten hayranlar, hastalar. Ama dedi ağırlık olarak dedi dini bir şey yaptık dedi. Turizm yaptık dedi. İbadet turizmi. Çok hoşuma gitti gerçekten. Şaşırdım. Ya şaşırdım derken tabii ki bizde bir sürü kilise var. Özellikle işte Taksim tarafında, Avrupa yakasında çok çok fazla kiliseler var. Çok güzel yerler var. Tabii bizim Blue Mosque'ı falan da gezmişim. Sonra Kapalı Çarşısı falan. Çarşıları falan gezmiştim. Ya şey dedi işte enteresan dedi. Mesela Amerika'da bulamadığım samimiyeti buluyorum orada falan dedi. Yani tabii insanlarımız bizim ben de dahil olmak üzere samimiyiz, cana yakınız. Burada insanlar evet çok samimi değiller. Saygılılar dediğim gibi. Ama çok cana yakın, canım cicim değiller. Biz de hepimiz o kadar değiliz. Ama yine de burada da böyle insanlardan falan demiyorsunuz yani. Bir şey yok. İticiliği yok yani insan. Mesela bunun dışında Türklere bakış anlamında işte nerelisin, Türk'üm dediğinde bilmiyorum diyenler de var. Daha önceki Z raporlarında anlattığım gibi Amerikalıların çoğu dünyayı Amerika'dan ibaret zannediyorlar. O kadar büyük bir kıta ki Avrupa'ya gitmemişler, Uzak Doğu'ya gitmemişler. Birçok yeri görmemişler. Karıştırıyorlar. Nerede olduğunu falan bilmiyorlar. Nedir ne değildir falan bilmiyorlar. İşte anlatıyorsun diyorsun böyle böyle falan filan. Avrupa tarafını biliyorum diyor. Çatlat biliyorum ama tam net bilmiyorum diyor. Gidenler var, bayılanlar var. Gençler biraz daha Amerika içinde seyahat ediyor. Yaşlılar biraz daha geziyor. Orta yaş üzeri biraz daha geziyor. Tabii şimdi Amerika'da yaşadığınız için her yer size uzak doğal olarak. Avrupa mesela 10 saat minimum. Uzak yerler. Maliyetli de oluyor. Aslında hak veriyorum. Bizim Türkiye'den İstanbul'dan Roma'ya gitmemiz 200 TL'lik bilete bakıyor yeri geldiğinde. En pahalısını 300-400 TL'ye alıyorsunuz baktığınızda. Onlar için öyle değil ama daha pahalı. Yani Türklere bakış açısı ya da işte Türklere ne söyledikleri, ne tepki verdikleriyle ilgili aslına bakarsanız net Türkleri seviyorlar, sevmiyorlar, ha diyorlar, bu diyorlar diyemem. Çok da zaten aslında şöyle söyleyeyim, her şey yansıtıldığı gibi değil. Çok katı işte milliyetçi illaki aralarında vardır tabii hiçbir şey demiyorum. Bir toplum değiller, daha çok barışçıl bir toplumlar. Siyasi görüşlerini, devlet görüşlerini falan söylemiyorum. O işin ayrı bir tarafı. İnsan anlamında kimsenin oturup da işte Avrupa ülkeleri şöyle, Almanya böyle, Türkiye böyle, Fransa böyle, şuna şöyle yapalım, buna böyle yapalım dediğini duymuyorum. Genellikle iş konuşuyorlar, hayat çok konuşuyorlar, eğlenmeyi seviyorlar. Yani oturduğunuzda birileriyle bize mesela fikstir. Ekonomi garanti konuşuruz. Allah'ın emri. Spor, hepimiz spor yazarız. Hayatla ilgili yakın arkadaşınızla ilişkinizi açarsınız falan filan. Çok enteresan. Amerikalılar en ufak şeyi bile konu haline getirebiliyorlar. Mesela bir Irish pub var benim çok sevdiğim. Oraya gidiyorum. Yemekleri çok güzel çünkü. Bir gün gittim oturdum. Genç bir eleman orada işte bilgisayarla bir şeyler yapıyor falan filan. İşte ne yiyeyim diye bakıyorum. Dedi ki buranın dedi karidesi çok güzel dedi. Acayip güzel yapıyorlar dedi. Kızartıyorlar dedi. Özel bir sos getiriyorlar falan filan. Aa deneyebilirim falan. Ya adam 10 dakika bana onu anlattı. Ya arkadaş karidesi sen mi yaptın? Sen mi pişiriyorsun? Mekanın sahibi misin? Yiyince sana puan mı vereceğim falan diye. O kadar güzel anlatıyor ki diyor ki başka bir yerde yedim şurada. Onu böyle yapıyorlar. Bunu böyle yapıyorlar. Şu şöyle bu böyle falan filan. Ya da işte arabanızla ilgili, evinizle ilgili, sosyal hayatla ilgili konuşmayı çok seviyorlar. Mesela bu hoşuma gidiyor. En küçük bizim ya ne diyor ya bu dediğimiz bir konuyu bile size belki de 1 saat 2 saat falan açıp konuşabilirler yani. Böyle bir durumları var. Bir arkadaşımız son Z raporunda adını hatırlamıyorum kusura bakmasın. Türbanlı demiş benim eşim.
Amerika'da türbanlara nasıl bakıyorlar? Biz sokakta rahat gezer miyiz? Yaşamımızı etkiler mi demiş. Bu minvalde bir şey sormuşum. Tam net hatırlamıyorum. Valla burada çok fazla türbanlı var. Ben çok görüyorum. Bu Türk de olabilir, İranlı da olabilir, Afgan da olabilir, Iraklı olabilir, Suriyeli, Mısırlı, her neyse Endonezyalı. Ben çok görüyorum. Bazen trafikte araba kullanırken görüyorum. Araba kullanan. Bazen yürürken görüyorum. İşte alışveriş merkezlerinde her yerde görüyorum. Kimsenin de dönüp başı kapalı falan dediğini görmedim. Hiçbir şekilde böyle bir şey görmedim. Hakeza ben yaşadığım yerden dolayı mı bilmiyorum. Belki karşı çıkanlar ya da farklı şeyler yaşamış olanlar da olabilir. Ben Türkiye'deyken de kimseye başın kapalı açık dendiğini görmedim kendi adıma. Zaten bu bir tercihtir yani. Başınız açıktır ya da kapalıdır. Bu sizin tercihinizdir. Yani bu bir tercih, sembol değil yani. O yüzden burada da öyle geçiyor. Burada sizin dininiz, diliniz, ırkınız, ateist olması kimsenin umurunda değil. Burada önemli olan ne biliyor musunuz? Buna bakıyor insanlar. Bu kutunun içi boşsa eğer çok vakit harcamıyorlar sizinle. Sadece kakara, kikiri, deniz soğuk mu? Hayır ya ben de geleceğim falan. Ama bunun içi doluysa bu size her anlamda getiri sağlıyor. Her anlamda getiri sağlıyor. Dostluklarınızda, işinizde, para kazanmanızda, kariyerinizde, her şeyde. Gerçekten böyle. Bu çok önemli. Kimileri diyor ya abi onlar pratik zekalı değiller, salaklar. Maalesef sizin ya da başkalarının düşündüğü gibi salak değiller. Baştan söyleyeyim. Ve bazı kalıplar var. Mesela şimdi bana bazı yorumlarda demiş ki arkadaşlar son videoda özellikle o üzerimdeki monttan dolayı da çok kaynaklandı. Ayrıca almış da olabilirim. İlkay abi çok kilo aldım. Çok kilo aldım. Siz bir Amerikalı'ya gidip çok kilo almışsın ya dediğinizde üzülür. Ve bunu hakaret kabul eder. Bu bir hakarettir. Çok kilo almışsın ya. Bu ne ya? Bunu söyleyemezsiniz. Söylemenizi istemez. Ama biz böyle değiliz. Biz biraz daha acımasızız farkındaysanız. Her şeyde acımasızdırız ya. Oğlum saçların dökülmüş ya. Vallahi sen var ya 3 yıla kel olursun. Ya anladın mı? Hani karşıdaki insan belki de saçların dökülmesinden çok korkuyordur. Ve bu ciddi bir sorun teşkil ediyordur onun için. Ve siz o korkusunu bir anda yüzüne vuruyorsunuz. Ve şunu söyleyebilir. Ya arkadaş demek ki beni görenlerin ilk bu takılıyor gözüne çok büyük bir problem diyebilir mesela. Kimse benim gibi değil. Ben bildiğiniz kelim. Yarım kelim. Gücüm buna yetti. Yarım kel oldum. Tam paket alamadım. Ben kelim. Çok da mutluyum. Ara sıra göbeğim çıkıyor. Sonra onu indirmeyi biliyorum. Mutluyum. Bir sorunum, sıkıntım yok. Yani, ama bu birileri için çok büyük problem olabilir. Yani birisine kilo almışsın ya dediğinde yıkılabilir. Bunlar burada ciddi sorun teşkil ediyor. Biz biraz acımasızdır bu konularda. Kötü niyetle söylemezsiniz belki ama sorun teşkil edebilir. Çoğu şey der mesela, yolda yürürsünüz, ayakkabına bayıldım der mesela. İltifat eder, günün güzel geçer. Belki de çok sevmemiştir, belki de gerçekten sevmiştir ama bunu söyleyebiliyordur. Düşünsenize, yolda yürürken bir erkeksiniz, bir kız size ayakkabına bayıldım dese, şöyle bir saçları tararsınız. Ha, teşekkür ederim ya. Ben ufaktan yürüyorum kanka yani hani gidiyorum ama burada içimden geldi söyledim der yani. Bu seni beğenmedim, ayakkabını beğendim yani. Seni beğense belki onu da söyleyebilir. Yani kültür farkı diyoruz ya. Bize söylenen şeylerle anladığımızla onların bize söylediği şeyler arasındaki farkın bu olması gerekiyor biraz da. Ama tamamen kültür farkı. Başka hiçbir şey değil. Ya bu arada bunu çok kalpten söylüyorum. Bir sürü video çekiyorum. Bu çektiğim videolarda karşımdakini bir kamera, bir lens olarak görüyorum. Ama bu Z raporunda gerçekten sizle böyle oturup konuşuyormuşum gibi hissediyorum. Karşımda birileri varmış gibi hayal edebiliyorum mesela yani. Çok enteresan. Ama diğer videolarda
Diyorum ki evet bunu birileri izleyecek tabii ki ama kameraya konuşuyorum. Şu bilgiyi de vereyim diyorum. Şurayı da çekeyim diyorum. Şöyle yapayım diyorum. Bu Z raporu biraz farklı. Bir de bu Z raporları çok fazla izlenmiyor. Ama gerçekten hiç umurumda değil. Çünkü biliyorum ki bu Z raporlarını izleyen benimle hemen hemen aynı kafada insanlar. Bu hoşuma gidiyor. Az izlensin, çok izlensin. Ben öyle skor peşinde bir adam değilim. Yani bu güzel, bu hoşuma gidiyor. Ya diyorum ki insanlar seviyor, sevmiyor, yorum yapıyorlar falan. Ya bundan sonra bir de şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Her hafta Z raporunun alt tarafında bir hashtag açayım diyorum. Özellikle mesleklerle ilgili. Bir sonraki hafta siz o hashtag'in altına o hashtagle ilgili atıyorum. Mühendislik. Mesela işte bir arkadaşımız şey yazmış son yorumlardan bir tanesinde. Abi inşaat mühendisleri orada iş yapar mı? Biliyor musun? Ya bilmiyorum şimdi. İnşaat mühendisiyle ilgili oturayım size ne anlatayım. Ama bir sonraki hafta mesela bu hafta inşaat mühendisliği diye hashtag açtık. Oraya inşaat mühendisliği ile ilgili sorularınızı yazabilirsiniz. Ben bir uzman bulurum. Ya da kendi araştırmalarımdan bir sonraki hafta onunla ilgili konuşabilirim mesela. Bu meslek de olabilir. Kavramlar da olabilir. Yani hep diyoruz ya mutluluk. Ya işte bu 9 dolar aldım mutluluk ya. Ne kadar güzel değil mi? Hiçbir şeye para ödemedim. Çok özür dilerim. 5 dolar otoparka para ödedim. Çünkü burası State Park diye geçiyor. Devlete yardım babında diyebiliriz. 5 dolar otopark için ödedim mesela. Ama bunun dışında bir şey yapmadım. Otoparkım da yolun karşısında güvenli bir yerde. Bekçisi var, o su var, bu su var falan filan. Düzgün bir yerde. 5 dolar ödedim sadece. Bu mesela mutluluk yani. Hani diyorsunuz ya, abi onlar mutlu, biz mutsuzuz. Mutluluk şöyle, mutluluk. Ya mutluluk uzaklaşıp çok klişe konuşuyorum biliyorum ama gerçekten bazen insan derin düşününce klişelerin neden doğru olduğu, çünkü klişeler yaşanmış, birileri tarafından edilmiş tecrübeler ve de işte miras bırakılmış diyebiliriz yani. Mutluluğu çok uzakta aramaya gerek yok ya. Mesela ben sizin yerinizde olsam ne yaparım? Atıyorum çıkarım Galata Kulesi'ne. Bir akşam İstanbul'u izlerim ya. Ne bileyim farklı bir yere giderim. Bir deniz kenarında bir bankta otururum. İlla çok lüks bir restoranda oturmanıza gerek yok. Bir bankta otururum. O harika köprünün ışıklandırmasıyla beraber İstanbul Boğazı'nı izleyin mesela. Atıyorum örnek veriyorum şu anda. Ya da gidin bir ormana gün içinde. Böyle bir tane şey alın kendinize. Oturun sadece bakın. Yani ben şurada gördüğünüz gibi denizi izliyorum. Başka bir şey yapmıyorum. İnsana kendiyle ilgili düşünmesi için vakit kazandırıyor böyle şeyler bence. İş, güç falan filan atın bir kenara. Farklı şeyler düşünün. Ne yapmak istediğinizi düşünün. Ya da giden ilişkinizin, giden işinizin, giden bir takım şeylerin üzerinde düşünün. Ya da hiçbir şey düşünmeyin. Biraz boş boş bakın yani. Ne bileyim işte kumları düşünün, denizi düşünün, okyanusu düşünün, güneşi düşünün falan. Şimdi tabii böyle söyleyince deli gibi de görünüyor olabilirsiniz. Ama bunu şair yazınca ne yazmış şair be diyorsunuz. Değil mi? Ben konuşunca belki de deli gibi gözüküyor olabilirim. Ama bence kesinlikle ve de kesinlikle bir dinginlik sağlıyordur size. Mesela ben dalış yapan bir adam, uzun zamandan beri profesyonel olarak dalış yapıyorum. Denizin bana verdiği dinginliği, sakinliği ve de huzuru, hatta ve hatta güveni. Diyeceksiniz ki deniz çok güvenli bir yer değil. Valla ben içindeyken, altındayken, üstündeyken, hatta böyle yanındayken bile kendimi gayet güvende, huzurlu ve rahat hissediyorum. Şu dalgaların sesi mesela bana ninni gibi geliyor yani. Gerçekten. Bazen mutluluğu dibimizde olsa bile göremiyoruz. Hayat telaşı, geçim, hayat, ne bileyim işte bir takım sorunlar falan filan gibi şeylerden dolayı bazen gerçekten dibimizdeki şeyleri bile göremiyoruz. Sonradan farkına varıyoruz belki de. Ama gerçekten yani hiçbir şey uzakta aramaya gerek yok. İyiliği de, kötülüğü de, mutluluğu da her şeyi kendi içinizde ve etrafınızda arayabilirsiniz.
Emin olun bulacaksınız. Yani garanti veriyorum. Yapın, garantisi verin. Gerçekten doğa harikası bir yer. Çok seviyorum. Ve şu tarafta daha da uzun bir şekilde aynı böyle uzak. Bir de yazın burası çok kalabalık oluyor. Ya yazın diyorum ama şu anda da 26 derece yani. Şubat'ın başındayız ve 26 derece. Bazen siniri bozucu olabiliyor. Biraz serinlik istiyorsunuz, soğuk istiyorsunuz. Bazı günler soğuk oluyor, serin oluyor. Kaliforniya'nın bizim bulunduğumuz yer Los Angeles'ın üst tarafına doğru, San Francisco tarafına doğru falan çok daha soğuk oluyor. Hatta onlar şu anda soğuktalar. Konuşuyorum bazen arkadaşlarımla. Şey diyorlar ya burası 10'lara düştü. 12'lere, işte 12'lere, 10'lara, 7'lere, 8'lere düştü falan. Gece daha soğuk oluyor falan diyorlar. Allah kolaylık versin diyorum. Şu anda bu arada Türkiye'de biliyorum eksi dereceler var, soğuklar var. Allah dışarıda kalanlara da yardım etsin. Ama soğuk olması bazen güzel olabiliyor, bazen de kötü olabiliyor. Ben memnunum ama. Bir sorun, sıkıntı yok. Yine de Şubat ayında 26 derece garip gelmiyor değil. Ama zevkli. Gerçekten zevkli. En azından şu özgürlüğünüzü Şubat ayında bile yaşayabiliyor olmanız çok zevkli. Aslında dalgaların vurması ne kadar sert bir hareket değil mi? Yani hiç naif bir şey değil aslında. Bize çok romantik gelir. Ama sert bir hareket aslında. Sürekli kıyıyı dövüyorlar. Kumu dövüyorlar baktığınız zaman. Ama yine de bana ayrı bir dinginlik veriyor, bir rahatlık veriyor yani gerçekten. Seviyorum, hoşuma gidiyor. Not aldığım bu diğer önceki başlıklardan, Z raporundaki yorumlardan, sorulardan bir iki bir şey cevaplayayım. Şirket kurmakla ilgili sorular sormuşlar. Şirket kurmak zor değil arkadaşlar Amerika'da. Turist olarak gelseniz bile burada şirket kurabiliyorsunuz. Hatta ve hatta uzaktan şirket kurabiliyorsunuz. Biz Amazon eğitimlerinde bu ay yaptığımız duyuruda bunu yapıyoruz dedik. Böyle bir şey var. Yani siz buraya geldiğinizde turist evraklarınızla, pasaportunuzla da şirket kurabilirsiniz. Şirketinizi LLC, C Corp, S Corp, Company olarak kurabilirsiniz. Hepsinin farklı farklı amaçları var. Farklı farklı yapılacaklar ve de yapılamayacakları var. Bunları bir mali müşavirle, burada olan iyi vakit geçirmiş bir mali müşavirle, bir muhasebeciyle, hatta ve hatta mümkünse avukatla kurmanızda fayda var derim. Çünkü bilmediğiniz bir ekonomi, bilmediğiniz bir bürokrasi, bir takım şeyleri ileriye dönük yapacaksanız eğer profesyonel bir yardım almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Mali müşavir ve de avukat bunun için en iyi yerlerdir şirket kurmanızda. Maliyeti de ne kadar olur derseniz eğer, çok değişken tabii şimdi ama ortalaması bir şirketin kurulumu için banka hesabı, şirket kurulumu, evraklar falan filan derken yine bir $1500 gibi para harcarsınız. Kurduktan sonra da ister ticaret yaparsınız, isterseniz bekleyebilirsiniz, hazır olduğunuz zaman yaparsınız. Gelir elde etmeye başladığınızda ve belli limitin üzerinde gelir elde etmeye başladığınızda vergi dilimine girersiniz. Mali müşaviriniz yılda bir kere verginizi hesaplar, gelir gider tablosu nedir ne değildir. Verginiz çıkar ve bunu ödersiniz. İşte bunda yıllık bir ücreti olur. Yapabiliyorsanız eğer kendiniz yapın. Ben yine bunu bir mali müşavirin profesyonel bir şekilde yapmasını tavsiye ederim. Yani şirket kurmak bu şekilde. Detayları işte ne iş yapacağınız, ne gibi ithalat, ihracat, neler alıp satacağınız, ne yapacağınız ya da işte bankada ne kullanacağınız, hangi enstrümanları kullanacağınız, kullanmayacağınızla ilgili detay şeklinde değişiyor. Buna da bu şekilde cevap vermiş olalım efendim. İşte böyle. Harika bir yer. Çok keyifli bir yer. Gerçekten çok keyifli bir yer.
Küçükken Kilyos'a giderdik, o geldi aklıma. Altın kum, elmas kum, hatırlayanlar belki vardır. Ne güzel plajlardı ya. Bir girdap problemi vardı. Onun dışında inanılmaz güzel yerler. Ama bizim zamanımızda o kadar çok girdap problemi yoktu. O sonra etraftaki çarpık kentleşmenin getirdiği sorunlarla o girdap problemleri arttı biraz da. Şimdi tabii hiçbirisi yok. Şimdi artık beachler var. Beach. Yan yana Burç Beach falan beach. Şuraya girmenin paralı olması kadar saçma bir şey olamaz ya. Hadi otoparka para alıyorsun. Eyvallah. Bir şey demiyorum. 5 dolar. 5 birim diye düşün. 5 TL. Eyvallah. Amenna. Şuraya gireceğim ya. Bu deniz devletin denizi. Vatandaşın denizi. 400 metreye kadar vatandaşa aittir deniz. Ben buradan faydalanacağım. Bazen diyorum işte Amerika'nın güzel huyları var diyorum. O güzel huylardan bir tanesi. Bu arada şunu da söyleyeyim. Çok konuştum yine farkındayım. İşinizden gücünüzden oldunuz. Bazıları diyor ki abi diyor yani açıyorum orada diyor. Dinliyorum sadece diyor. Podcast yapsana diyenler var. Ya ben yine böyle güzel manzaralı yapayım da siz bir yerde açın sesini podcast olarak dinleyin. Bu sefer yüzümü gösterdim. İnsanlar diyor ki abi sen diyor hep diyor bir yerlere bakarak konuşuyorsun diyor. Kamerayı bir yere bakarak çeviriyorsun. Yüzünü de göremiyorlar. Bir de böyle deneyelim dedim. Ben denizin yüzünden izlemezseniz, kelime oyunu gibi oldu. Benim yüzümden izlemezseniz eğer bir dahaki sefere çeviririm manzaraya. Arkadan ses gelir. Öyle yapıyoruz. Yorumlarda yazınız. Polis arabası. Polis teyzemiz geçti. Ben buraya bir kere daha gelmiştim. Drone uçurmaya. Buranın dışında uçurabiliyorsunuz. Kumsalda yapayım dedim. Aynı böyle pick-up'lı polis abi geldi. Bu abla. Merhaba dedim. Merhaba dedim. Drone uçurmak için dedi izniniz var mı dedi. Dedim aslanım bak. Sen dedim bizi dedim tanımamışsın galiba dedim. Bizim dedim drone değil dedim. Adamı dedim aklını uçurmaya bile dedim vaktimiz var. Buranın da polisi var. Sahil polisi olarak geçiyor. Çok dikkat ediyorlar buraya, böyle yerlere. Ve ben bir kere gördüm burada polisle konuştum. Bir çelik yelek var üzerinde. Ondan sonra tam teçhizat falan. Ciddi alıyorlar böyle işleri. Ve işte bu sayede de buralarda sorunsuz yatıp kalkıyorsunuz, denize giriyorsunuz işte. Mesela benim eşyalarım şurada bir yerde. Akmıyorum bile aslına bakarsanız. Olmuyor mu? Oluyor tabii ki. Hırsızlık da olur, başka şeyler de olur, Allah korusun. Ama yine de bu bir güven veriyor bir nebze. Diyorsunuz ki ya burada birilerinin gözü üzerinde yani o havayı estiriyorlar size ve ciddiye alıyorlar işte. Gerçekten sağlam bir şekilde ciddiye alıyorlar. Bu önemli bir şey. Efendim çok konuştum. Çok vıdı vıdı yaptım. Farkındayım. Bu arada bir son 10-15 dakikada terledim ben. Böyle tam güneş batacak falan diye hafif aldık ama terletti yani. Gerçekten de bu harika manzarayı sizle paylaşmak çok hoşuma gitti. Yani o tepedeki evi de drone'da gördünüz değil mi? Bombastik bir ev gerçekten. Şu ortadaki sis bulutu, dalgalardan çıkan böyle küçük o partiküller falan orada bir sis bulutu yaratıyor. Şu tarafta daha da fazla. Acayip güzel bir ortam gerçekten. Bir dahakine sizi daha güzel bir yere götüreceğim diyeceğim. Nasıl bulurum bilmiyorum daha güzel bir yer ama çok güzel bir kafe var burada. Bir restoran. Ruby's Diner diye bir yer. Ruby's çok meşhurdur Amerika'da. Zincir restoranlardan bir tanesi. Burada bu yol üzerinde aynı böyle şu ev gibi konumlandırılmış en eskilerinden bir tanesi. Harika bir yer. Biz bazen sabah kahvaltıya gidiyoruz oraya. İnanılmaz güzel bir yer. Böyle bir güzellik yok gerçekten de. Sizi bir dahaki Z raporuna oraya götüreyim. Oradan bir Z raporu yapalım. Efendim, çok konuştum. Farkındayım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. En kısa zamanda yeni bir Z raporuyla karşınızda olacağım efendim.
Ondan önce başka güzel videolarımız da gelecek. Ben şimdi şöyle afilli bir video bitişi olsun diye yürüyerek kapatayım. Ama kelime bakmak yok. Siz manzaraya bakın. En kısa zamanda yeni bir Z raporuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.